selamlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bugün metalik iple örmüş olduğum oval burs çantanın yapılış videosuyla geldim. Çantanın örgü tekniği oldukça kolay. Tüm detaylarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Şöyle yakından detayları biraz daha göstermek istiyorum. Gerçekten her detayı muazzam bir çanta oldu. Şöyle astarını da göstereyim. Yine videonun içerisinde sizlere astar çalışmasını nasıl dikip sabitleyeceğinizi de anlattım ve bursunuzun açık kalmaması için, yamuk sabitlenmemesi için bütün detaylara değindim arkadaşlar. Şöyle hemen ben çantamın ölçülerini de sizlere vereyim. Çantamı katlamadan, yani bastırmadan ölçtüğüm zaman en geniş kısmı 27 santim ve yüksekliği de şöyle burstan itibaren ölçüyorum, 18 santim yapıyor arkadaşlar. Yine siz istediğiniz burs ölçüsünü, istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Videonun ilerleyen kısımlarında ölçüyü nasıl ayarlayacaksınız, yine elinizdeki burs ölçüsüne göre taban büyüklüğünü nasıl ayarlayacaksınız, bütün detaylara değindim. Buraya kadar bile geldiyseniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine YouTube kanalımda videolar kısmına girerseniz onlarca burslu çanta videosu var. Bu onlardan sadece biri. Çeşitli iplerle birçok burslu çantalar ördük. Videolar kısmına geçerseniz oradan istediğiniz burslu çantaları örebilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Örmüş olduğunuz çantaları Instagram adresim betül.fashion'a atmayı unutmayın. Ben de sizler için çantanızı paylaşırım. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. Örgü tekniğine geçmeden önce hemen malzemelerim hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şöyle bakın, ben 20 santim genişliğinde oval burs kullanacağım. İsterseniz farklı burs ölçüleri de kullanabilirsiniz veya dikdörtgen burs da kullanabilirsiniz. Videonun içinde nasıl yapacağınız ölçüyü aktarıyor olacağım. Şöyle 3,5 milimetrelik tığ kullanacağım ve Sensi markasına ait metalik ipimizle öreceğiz çantamızı. Bir yumak ipim 250 gram ağırlığında ve 320 metre uzunluğundaymış. Oldukça bereketli yumaklar. Bunu böyle kağıt ip yumağı gibi düşünmeyin arkadaşlar. Küçük boy bir çanta ördüğünüz zaman küçük boy çantada 4-5 tane çanta bile çıkabiliyor. Şöyle zaten parlaklığı, dokusunu yakından da göstermek istiyorum. Çok güzel, çok gösterişli bir ip. Ben Sensi'nin web sitesini hemen videonun açıklama kısmına da linkini bırakıyor olacağım, web sitesinin. Oradan tıklayarak çeşitli renk seçeneklerine de ulaşıp alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar tabanımızı örerken ben ipimi 2 kat olacak şekilde kullandım. Yani ipimin bir ucunu dış kısımdaki bitiş ipinden ve bir ucunu da içteki başlangıç ipinden aldım. Ve o şekilde 2 kat olacak şekilde başladım. Şimdi ben taban videosunu bu iple göstermeyeceğim. Polyester makrome ipimle anlatacağım. Çünkü metalikte taban videosu çok net olmayabilir batma noktalarımız. O yüzden polyester makrome ile başlamam daha sağlıklı olacak. Dediğim gibi ben çantam için şöyle hemen çantamı da alayım, hatta bakın. Çantam için 2 kat olacak şekilde ip kullandım, metalik ipimi. Siz isterseniz tek kat olarak da örebilirsiniz. Sadece santimlere uyarak hareket etmeniz yeterli olacaktır. İpiniz kaç kat olursa olsun ve hangi ipi kullanırsanız kullanın, tabanınızı ördüğünüz zaman şöyle bursunuzun çevresi kadar tabanınızın çevresi aynı sayıda bitmeli. Mesela benim bursumun çevresini ölçtüğüm zaman 60 santim yapıyor. Dikdörtgen bursumu da ben ördükçe, tabanım büyümeye başladıkça sürekli ölçeceğim. 60 santime ulaşana kadar tabanımı öreceğim arkadaşlar. Siz de istediğiniz burs ölçüsünde bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi söylediğim gibi siz videoda bu çantayı ördüm ama tabanı daha net anlaşılması açısından bu iple öreceğim. 2 kat olacak şekilde metalik ipimi aldım. O şekilde farz edin lütfen. Şöyle bakın, bir tane ilmek oluşturdum. Şimdi ben şu bursumun içine dolduracak kadar zincir çektim. Şurayı dolduracak kadar zincir çektim. Şöyle bakın, ben 2, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ben burayı dolduracak kadar zincir çektiğimi farz edin. Toplamda
Hemen sayalım kaç tane zincir çekmişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane bakın, hatta şöyle koyduğum zaman tam başlangıçtan bitişe kadar zincir sayım yapıyor. 25 tane zincir çekmişim ve bursumun içini doldurmuş. Şimdi 25 tane zinciri çektiğimi farz edin lütfen ve hemen son zincirimin bir yanındaki zincirden itibaren sık iğneler yapmaya başlıyorum şu şekilde. Her birine birer tane batıyorsunuz ve sonuna kadar devam ediyoruz sıramızın. Şimdi son noktaya kadar geldim. 25 tane zincirim var. Son noktaya kadar hepsine sık iğneleri yaptım ve son noktanın içine arkadaşlar son zincirime 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı noktaya 2. Burayı böyle çok sıkmadan yapın lütfen. Bakın ilmeğimin ne kadar geniş olduğunu dikkat çekiyorum. 3. Geniş geniş ilmekler yaptım. Bu dönme noktasının rahat dönmesi lazım benim ilmeklerimin. Eğer dar yaparsam eğri bir dönme olacaktır. Şimdi bu şekilde 3 tane son noktaya sık iğne yaptık. Ve hemen yanındaki ilmeklerden itibaren tekrar aynı noktalara sık iğneler yaparak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Burada dikdörtgen taban nasıl örüyoruz? Tüm detaylarıyla aktaracağım sizlere. Şimdi burada da sıramızın sonuna kadar geldik. Şöyle bakın. Ben aynı tekniği 25 tane zincir yaparak uyguladım. Yani sizin el ölçünüz farklı olabilir. Belki sizin 30 zinciriniz bu bursun içini dolduracaktır. Belki 15 zinciriniz. Önemli olan bursun içini dolduracak şekilde zincir çekmeniz ve bursun dış kısmı 60 santim diye benim. Sizin 70 de olabilir, 40 da olabilir. O sayıya ulaşacak şekilde de tabanınızı büyütüp çevresini ölçmeniz. Bütün pratik yöntemi bu şekilde arkadaşlar. Bana Instagram'da da çok fazla soruyorsunuz pilesiz bursu çanta tabanını nasıl ayarlarım diye. Ayarlamanız gereken tabanınızı bursunuzun çevresindeki ölçüye kadar ilerletmek. Şimdi son noktaya kadar geldim bakın. Birinci sıramı bitiriyorum burada. Son noktaya bir tane sık iğne yaptım. Bir tane daha yaptım. Şimdi buraya 3 tane sık iğne yaptım değil mi? Tabanımın karşı tarafına. Buraya da 3 tane yapmalıyım. Ama burada bir teknikten bahsedeceğim. Şurada en başta bir tane yapmıştık zaten içine bakın. Bunu yok sayacağız ve bunun üstüne doğru 3. sık iğne mi yapacağım? Bu da daha düzgün bir taban görüntüsü sağlayacak. Şöyle bakın üzerine doğru gördüğünüz gibi 1, 2, 3.'yü yaptım. Ve o yokmuş gibi farz ediyorum artık ve sırama devam ediyorum. İkinci sıraya geçtik burada. Şimdi burada da eğer başlangıç ve bitiş noktamı karıştırırım diyorsanız, şimdi üçüncüyü yaptıktan sonra bir tane sık iğne yaptık ya, bunun tepesine böyle bir tane çantanın gövdesi dahi bitene kadar son noktaya kadar bunu taşımaya devam edin arkadaşlar. Karıştırmayın. Şimdi sıranızın sonuna kadar devam ediyorsunuz dümdüz. Düz bir şekilde ilerledim. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada bakın 1, 2, 3 tane aynı noktaya sık iğne yapmıştık. Birincinin tepesine 3 tane sık iğne yapıyorsunuz. 2 ve 3. Ve hemen ortadakine bir tane yapıyorsunuz. Üçüncünün tepesine de 3 tane yapıyorsunuz. Dikdörtgen tabanın ilk adımını atmış bulunmaktayız burada. Ne yaptık? Birinciye ve üçüncüye 3'er tane yaparak bu tam köşelerde bir sivriltme yapmış olduk aslında. Bakın şekil burada bile anlaşılıyor. Şimdi tekrar sıranın sonuna kadar birer tane. Şimdi 3 tane sık iğnemin olduğu noktaya geldim. Bakın aynı noktada 1, 2, 3. Ne yapıyorum? Aynı diğer köşede yaptığım gibi birincinin tepesine 3 tane. 1, 2, 3. Ortadakine bir tane. Ve üçüncünün tepesine 3 tane. 1, 2, 3.
Şimdi burada da ikinci sırayı bitirmiş bulunmaktayız. Ne yapıyorum? Tokamı çıkarıyorum. Tokamın olduğu noktaya bir tane sık iğne yapıp ikinci sırayı bitiriyorum ve tokamı geri takıyorum. İkinci sırayı bu şekilde bitirdik. Bakın tabanımın şekli oluştu bile. Şimdi üçüncü sıraya tekrar geçiyorum. Tabanımın dönme noktasına kadar hepsine birer tane, bu klasik burası. Şimdi bakın aynı noktaya 1, 2, 3 tane sık iğne yapmıştık. Birinciye bir tane, ortadakine 3 tane yapacağım. Bir alt sırada 3 tane yapmış olduğumuz sık iğne yapmış olduğumuz yerlere ortasına 3 tane yapıyorsunuz. Kural bundan ibaret. Bakın 3 tane sık iğne var. Ortadakine 3 tane. 1, 2, 3 tane yaptım. Ne yapıyorum? Diğer üçlünün ortasına kadar birer birer devam ediyorum. Şimdi bakın diğer üçlüye kadar geldim. 1, 2, 3. Buraya 3 tane yapacağız. Şimdi bir tane birinciye. Ortadakine ne yapıyorum? 3 tane. 1, 2 ve 3. Tekrar ne yapıyorum? Sıramın karşısına kadar hepsine birer tane ilerliyorum batarak. Üçüncü sıramı da bu şekilde devam ettiriyorum. Şimdi üçlünün olduğu yere kadar geldim. Bakın 1, 2, 3 tane sık iğne var. Birinciye bir tane, ortadakine 3 tane. 2 ve 3. Şimdi diğer üçlüye kadar birer tane. Üçlüye kadar geldim. Bakın. Şöyle birinciye bir tane. Ortadakine 3 tane. 1, 2 ve 3. Şimdi ne yapacağım? Şu tel tokamın olduğu yere kadar gelip sıramı bitireceğim. Evet, 3. sıram da bu şekilde bitti arkadaşlar. Ne yaptık? Köşelerde 3'er tane batmış olduğum sık iğneler vardı. Onların ortasına ne yapıyorum? 3 tane sık iğne yaptım. Yani toplamda 1, 2, 3, 4 tane yerde artırma yapmanız gerekiyor. 3'er kere batmanız gerekiyor tek bir noktaya. 3. sırayı da bu şekilde bitirdik. Aslında tabanın kuralı bu şekilde. Dediğim gibi bursunuzun ölçüsü ne olursa olsun bursunuzun çevresini ölçtüğünüz zaman kaç santim yapıyorsa tabanınızı, dikdörtgen tabanınızı da o kadar büyütmeniz gerekiyor. Yani ne yapacaksınız bu süreçten sonra? Yine dümdüz devam edeceksiniz. Üçlüyü gördüğünüz zaman ortadakine 3 tane, tekrar buraya geliyorsunuz. Üçlüyü gördüğünüz zaman ortaya 3, ortaya 3 tane, ortaya 3 tane. Bu şekilde yaparak arkadaşlar klasik bir artırma tekniğidir bu dikdörtgen tabanda. İstediğiniz boyuta kadar örüyorsunuz. Lütfen karıştırmayalım. Sadece 3 tane sık iğne yaptığınız yerlerde ortasına 3 tane sık iğne yaparak artırıyorsunuz. Bir üst sıraya geçtiğiniz zaman tekrar 3 tane sık iğnenin ortasındakine üçlü yaparak bu şekilde devam edeceksiniz istediğiniz boyuta kadar. Ben burada gördüğünüz gibi toplam 5 sıra örüp gelmişim. Evet, toplam 5 sıra olacak şekilde arkadaşlar dikdörtgen tabanımızı tamamlamış bulunmaktayız. Ben hemen size ölçülerini vereceğim ve neye göre taban artırmamı sonlandırdım onu da anlatacağım. Şöyle benimle aynı gidenler taban genişliği 24 santim olmalı ve yüksekliği de 8 santim olmalı. Şimdi buna neye göre karar verdim bitirmeye? Şöyle bakın, ben bursumun en başından itibaren ölçtüğüm zaman yan kısımlardan şöyle başlayalım bakın. Şu şekilde devam ediyorum. Bursum güzelce açık vaziyette. Bursumun komple çevresini ölçüyorum ve tam 60 santim yapıyor arkadaşlar. 59'da kalıyor ama 60'da olur. 60 santim diye düşünelim. Şimdi sizin ördüğünüz tabanı da plisiz istiyorsanız tabanı artırdıkça bursunuzun çevresinin ölçüsüyle, yani 60 santimle bu çevresinin ölçüsü 60 santim olmalı ki ben plisiz bir şekilde cuk diye çantamın gövdesine oturtayım. Şimdi bakın şöyle ölçmeye başlıyorum. En köşeden itibaren buradan başladık. Şöyle ölçüyorum. 24 santim, 33, 56 ve şöyle bakın 61, 62.
Şimdi 1-2 santim bir fazlalık sorun olmayacaktır. Hatta tam olmasına, daha güzel olmasına bile sebep olabilir. Ama 67-70 bunları pileye döndürmek zorundasınız. Ya da 60 santim diyelim. 59 santimde bitirmeniz sorun olmayacaktır. Bir şekilde sararken tutturursunuz. 1 santim 2 santim fazla olması sorun olmayacaktır. Sararken o dengeyi tutturursunuz. Ama 5 santim dar olması, 5 santim bol olması, bunlar mutlaka sorun olacaktır. Ördükçe çevresini ölçersiniz. Bursunuzun ölçüsünü tam tutturursunuz ya da 1-2 santim altında veya üstünde tutturursanız çantanız pilesiz bir şekilde bursunuza tam oturacak demektir. Şimdi bursumun boyutunu da tam bir şekilde tabanını bursuma göre ayarladığıma göre artık hiçbir şey yapmadan her birine birer tane batarak çantamın gövdesini yükselteceğim. Bu şekilde bakın, artık köşelerde de artırma yok. Hepsine birer tane bata bata zaten o derinlik otomatikman oluşmaya başlayacak. Her birine birer tane batarak istediğim uzunluğa kadar devam ediyorum. Ölçüsünü hemen sizlere bitirince vermiş olacağım. Evet, şimdi ben çantamı belli bir uzunluğa kadar ördüm geldim. Ne kadar kaç sıra artırmasız örmüşüm hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yani tabanımın artırmasını kestikten sonra her birine birer tane battığım sıra sayısı 21 arkadaşlar. El ölçülerimiz farklı olabilir. O yüzden santimlere uyarak hareket etmeniz daha mantıklı olacaktır. Aynı boy çantayı istiyorsak. Şöyle bakın. Tabandan sonra ben 16 santim uzunluğunda çantamın gövdesini uzatmışım. Şimdi küçük boy burslu çantalarda gövde boyunu 16-17 santim arasında bırakmanızı tavsiye ederim. Büyük boy çantalarda da yine 17-19 santim arasında bırakmanızı tavsiye ederim. Burs ölçüsüne göre bu gövde boyunu ayarlayabilirsiniz. Genellikle böyle küçük ve orta boy çantalarda 16-17 santim yeterli oluyor. Daha fazlası bir orantısızlık yaratabiliyor. Ben size şöyle yine çantamın bastırdığım zaman genişlik ölçüsünü de vereyim hemen. Bu şekilde bile harika duruyor. Genişliği de arkadaşlar bastırdığım zaman 31 santim. Yine bastırarak yüksekliği ölçtüğüm zaman tabanda dahil 20,5-21 santim yapıyor diyelim. Şimdi sıramızı nasıl tamamlayacağız? Bu şekilde ördüm geldim bakın. Şöyle bakın, tel tokam benim başlangıç ve bitiş noktamdı. Son sık iğneyi de yapmışım. Tokamın olduğu noktaya da batacağım ve sıramı bitireceğim, değil mi? Şimdi şu şekilde ilmeğimi bırakıyorum. Biraz geniş bırakalım. Tığımı son batmam gereken yerden arka taraftan şöyle öne çıkardım ve ilmeğimi takıyorum tığımın başına. Biraz ilmeğimizi sıkalım. Arkaya aldım ilmeğimi. Şöyle çeviriyorum. Tekrar takalım tığımızı. Ve burada 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Artık kesebilirim ipimi. Evet. Bu fazla kalan ipimi de şuradaki orantısızlığı da hemen şöyle elimle bastırarak düzeltiyorum arkadaşlar. Bu ipi de ilmeklerin içinden tığ yardımıyla gizleyebilirsiniz. Şimdi bakın son sıramı bursu sarmadan önce bakın şöyle içe doğru çeviriyorum ağız kısmını. Ve şöyle bursumu koyduğum zaman bakın tam böyle ölçüsüne göre olduğunu çok net görüyorsunuzdur. Söylediğim gibi her burs ölçüsünüze göre en başta tabanı yapmanız çok önemli. Tabanda da bu detaylardan bahsettim. Şimdi sırada bursumuzu saracağız ve çantamıza sabitleyeceğiz. Şimdi sırada bursumuzu sarmaya geçeceğiz. Bursumuzu örgü tekniğiyle saracağız arkadaşlar. Tek kat saracağız ve böylece açık kalma ihtimali asla olmayacak. Şöyle tığ numaramı da 2,5 milimetrelik tığla saracağım, öreceğim. Eğer daha küçük tığınız varsa daha küçük tığa geçmenizi tavsiye ederim. Yoksa aynı tığ numarasıyla da devam edebilirsiniz. Sorun değil. Sadece birkaç teknik var. Onlara değineceğim. Şöyle bakın. Halkamı yaptım. Bir tane ilmek çıkarıyorum.
Sıktım güzelce. İlmeğimi çıkardım. Şöyle bursumu alıyorum. Güzelce açtıktan sonra arkadaşlar bakın ipim şöyle bursun üzerinde gördüğünüz gibi. Şuradan itibaren sarmaya başlayacağım. Şuradan başlıyorum. Bakın şöyle tığımı bursumun içinden geçiriyorum ve ipimi doladım. Ve ilmeklerimi şöyle yukarıya çevirdim. Bakın hatta altına doğru çevirirseniz çok daha iyi olur. Ve burada ipim oldukça bursumu saracak genişlikte. Daha gevşek değil arkadaşlar. Tığıma doladım ve ilmeklerimi kapattım. Güzelce sıkıştırıyorum kapattıktan sonra. Daha küçük tığ kullanmamın sebebi burada daha sonra birikecek olan ilmeklerin daha küçük olmasını istiyorum. Şöyle bakın tekrar tığımı içeriden geçirdim. İlmek doladım ve kapatıyorum. İyice sıkıyorum. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Emin olun bu tekniği denedikten sonra artık böyle bursunuzun sardıktan sonra açık kalır mı diye şüphe etmenize asla gerek yok. Ben YouTube kanalımda son birkaç videomun bursunu bu şekilde örgü tekniğiyle sarıyorum. Çok daha güzel oluyor. Bakın şu şekilde her sarmamda sıkıştırıyorum. Gördünüz mü? Ve şurada ilmeklerim birikmeye başladı. Bunu daha sonra çantamın gövdesine sabitlerken bu ilmekleri kullanacağım. Ve bursumun az kısmı bu şekilde ya. Şu ilmeklerimi alta çeviriyorum. Bakın şöyle. Ve bu şekilde devam etsem çok daha sağlıklı olur. Sardıktan sonra mutlaka şöyle sıkıştırıyorum. Çünkü asla altındaki burs gözükmemesi gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar bütün bursumu sarıp geliyorum ve iyice sıkıştırıyorum bakın. Çünkü oradaki ilmeklerim geniş kalmaması gerekiyor. Her sarmamda sıkıştırıyorum. Bir daha sıkıştıralım. Evet bu şekilde şimdi aşağıya döndürüyorum. Ve ne yapıyorum? İttiriyorum. Bakın çok güzel bir görüntüsü oldu. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Yarısına kadar. Şimdi ben bakın bursumun yarısını sardım geldim. Hiç aralık yok gördüğünüz gibi. Sıkıştırarak ve sıkarak ördüm arkadaşlar. Şöyle ilmeklerim alta kalacak şekilde. Belki burada ilmeklerinizi çeviremeyebilirsiniz. Daha yatay, daha düz bir yapısı olduğu için. Ama yanlara kalması en azından iyi olacaktır. Sadece bu kısım sizi biraz sıkıştırmada zorlayabilir. Ama mutlaka dolu dolu bir şekilde orayı bitirin derim. Şimdi şöyle 2 tane zincir çekiyorum sıramı bitirdiğime göre. 2 tane zincir çektim. Ve hemen yan tarafa geçiyorum. Şöyle batıyorum. İlmeğimi sıkı tutmam önemli. Ve şöyle çıkardım. İlmeğimi kapattım. Şimdi bakın oraya geçişimi yapmış oldum karşı tarafa. Şimdi aynı işlemi tekrar ediyorum. Bu şekilde sırayla devam edeceğim. Sadece kilitlerin bu içine doğru çok doldurmamaya dikkat edin lütfen. Şöyle bakın. Düzgün ve dolu bir şekilde ilerlemeye dikkat ediyorum ve şu ilmeklerim her zaman sıkışık olmalı. O yüzden şunu bile yapabilirsiniz. Bakın tığ değil de ipinizi hareket ettirip sadece bu aşamada bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta çok daha kolay oluyor bakın. Şöyle hem arkadan ipi de tutuyorum. Hem de önden tutuyorum. Ve kapatıyorum. İlmek sıkıştırmakla uğraşmıyorum böylece. Artık bakın ilmeğimi tığıma alarak hızlı bir şekilde devam edebilirim.
Bu şekilde arkadaşlar bursumun diğer yarısını da tamamlayacağım. Şöyle ilmekleri alta çevirelim ve sıkıştıralım. Evet, gayet güzel bir görüntüsü oldu. Burayı da tamamlayacağım. Yine aynı şekilde burayı da doldurduktan sonra 2 tane zincir çekip burayı da dolduracağım. Sıra sonunda görüşelim. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Sıkıştırarak iplerim üst üste gelmeyecek şekilde bursumu doldurma arkadaşlar. Burada bakın başlangıçta yapmış olduğunuz ilmeklerle herhangi bir bağlantı kurmanıza gerek yok. Çünkü zaten bursa dikerken sırayla gideceğimiz için asla bir boşluk oluşmayacak. Şimdi son noktaya kadar yaptım. Bursumu kapladım. Şöyle bir iki tane zincir çekiyorum. Güzelce sıktıktan sonra ipimi kesiyorum. Şimdi bu fazla kalan ipleri de bursuma dikerken, çantama dikerken bursuma arkadaşlar, o dikişin arasında bunları kaybedeceğiz. Daha sağlam bir görüntüsü olacak. Şöyle bakın, gayet dolu dolu, çok şık, çok tatlı bir görüntüsü oldu. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi asla bir açıklık yok. Başka videolarda da yine, eğer bu zor geldiyse örgü tekniği, hemen videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Gri gümüş renkte örmüş olduğum bir burslu çantam var. Onda sarma yöntemiyle daha sonra ikinci kat olacak şekilde bursumu sabitledim. Bunu yapamayanlar onu da izleyebilirler. Yine onda da açık kalmaması için püf noktalara değindim arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde astarımı kestim geldim. Astar için nasıl ölçü alacaksınız? Hemen onu da göstereyim. Kumaşınızı bu şekilde ikiye katlıyorsunuz. Düz kısım içe gelecek. Bakın şöyle. Düz kısım içte. Ve çantamı şöyle ikiye katlıyorum düzgün bir şekilde. Ve tamamen bastırıyorum. Dümdüz olacak. Böyle bastırıyorum. Tam dipten itibaren ölçtüğüm zaman yanlardan iğnelemişim bakın. Tam buralardan dikiş geçireceğim. Dümdüz yukarıya doğru. Böyle yanlardan 1,5-2 santim ve üstten de aynı şekilde taşacak. Yanlardan dikiş geçireceğiz. Üst kısımdan da ağız kısmını katlayarak diktikten sonra bitireceğiz. Taban için hemen detayları da vereceğim. Önce yanlardan dikiş atıp geliyoruz. Şimdi kumaşımı yanlardan diktim arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok kolay bir şekilde taban dikişini yapacağız. Bunu aslında her astar çalışmalı videolarımda bu tekniği anlatıyorum ama yine de diyorum ki bu videoda da ekleyeyim diye her videomda anlatmış oluyorum aslında. Şimdi şu şekilde diktiniz değil mi astarınızı? Şöyle az kısmındaki dikişleri bir araya getiriyorsunuz şöyle karşılıklı olarak ve bu şekilde dümdüz koymanız lazım. Şuralar tabanlar, en dipteki kısımlar. Şimdi tabanı çeviriyorum. Ölçüyorum kaç santimdi tabanım. Şu köşeyi ölçtüğüm zaman 7 santim. Köşeler 7 santim. Ben şimdi 7 santim genişliğinde buralara, köşelere dikiş atmam lazım ki o taban oyuntusu otomatikman oluşsun. Şöyle ölçtüğüm zaman bakın. Burayı düzgün ve karşılıklı aynı şekilde, düzgün bir şekilde katlamanız önemli. Şöyle 7 santim. Tam buradan iğnemle tutturuyorum. Tam bu iğnemin olduğu yerden dümdüz dikiş geçeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde karşı tarafı da. Zaten buralara dikiş attığınız zaman direkt anlayacaksınız nasıl bir işlem yaptığımızı. Buralara dümdüz dikiş atıp geliyorum. Şöyle astarımı bitirdim geldim. Bakın söylemek istediğim buydu. Yanlardan geçince otomatikman tabanımız kendiliğinden oluştu ve az kısmını katlayarak diktim arkadaşlar. Bu astarı çantaya dikmeyi en son yapacağız. Şimdi sırada bursumuzu dikeceğiz. Şöyle bursum hazır ve kalın uçlu iğneme şu şekilde ipimi geçirdim. Çok böyle plastik büyük iğneler var ya, ben de bazı videolarımda, deri ip videolarımda kullanıyorum, bilirsiniz. Onları kullanmayın derim. Çünkü şuradaki ilmekleri sıkıştırdığımız için onların da arkadaki delikleri büyük olduğu için bu ilmekleri kırabilir, ipinizi kırabilir. Böyle
daha küçük etamin iğnesi tarzı şeyler kullanabilirsiniz. Tek kat olacak şekilde dikeceğim. Şöyle. Uzunca bir ip ayarlıyorum çünkü baştan sona hiçbir şekilde ipimin yarım kalmasını istemiyorum. Daha sağlam bir görüntü için bütün bursumu tek bir iple sarmam gerekiyor. Şimdi bakın, bursumu sabitlemem için çantamı düzgün bir şekilde işaretleyip katlamam gerekiyor. Bursunuzun yamuk olmaması için düzgün bir şekilde katlıyorsunuz. Mesela şöyle ikiye katladım diyelim tabanıma göre. Şöyle bakıyorum. İkiye katladım. Böyle katladığınız zaman şöyle tabanımı da düzelteyim bir. Katladığınız zaman şu şekilde bakıyorsanız ve eğri ise bu katlamanız da eğri demektir. Dışarıdan baktığınız zaman taban eğri duruyorsa, yandan baktığınız zaman yamuk duruyorsa yamuk katlamışsınızdır demektir. Şöyle mutlaka ön kısımdaki çantanızın duruşuna bakarak katlamayı böyle bile ayarlayabilirsiniz. Daha sağlıklı oluyor. Şöyle bakıyorum. Evet, gayet bence düzgün bir görüntüsü var. Şöyle tabanına bakıyorum. Tabanım da düz duruyor. Şimdi buralardan şöyle tokamla işaretliyorum. Ve tokalarımı şöyle ortada buluşturuyorum. Diğer uçlardaki iki ortak noktayı buluyorum. Orta kısmı. Onları da şöyle işaretliyorum. Ve artık çantamı düzeltiyorum. Şimdi buralar benim çantamın tam orta noktaları, işaretlediğim bölümler. Burayı düzgün bir şekilde işaretlediysem bursumu da düzgün bir şekilde sarınca eğri olacak mı diye korkmama hiç gerek yok. Şimdi şöyle yapacağız. Çantamın ağız kısmındaki örgüyü şu şekilde bursumun şekline göre içe doğru düzeltiyorum. Bakın. Şöyle sık iğnelerim içe doğru baksın. Evet. Şöyle bakın, bursuma göre bir şekil verdim. Üstten bakınca tam bir görüntüsü var. Şimdi hatta şöyle yapalım. Daha böyle bursuma yakın bir şekil vereceğim. Şu şekilde sarmam gerekiyor arkadaşlar. Bu ortak noktaları neden belirledik? Bursumuzun tam orta noktasında hizalı bir şekilde bu tel tokaların olduğu kısımlar tam orta noktalara gelmeli. Şu yan kısımlarda tam kilit noktalarının olduğu yerler. Şimdi iğnemi alıyorum. Şöyle tam yan kısımda tokamın olduğu yerden bakın şöyle batalım. Ve sonra tekrar buradan hemen yakın bir kısımdan ilmekten hemen içe doğru geçiyorum. Şimdi ben burada daha sağlam bir yapı olması için başlangıçta şurada ipimi bakın biraz bıraktım içeride, fark ettiyseniz. Burayı bağlayacağım. Bağladıktan sonra çok rahat ilerleyebilirim. 2 kere bağlıyorum. Evet, bağladım. Şimdi sırada bursumu yerleştireceğim. Şöyle bursumu alıyorum. Tam tokamın olduğu yer kilit noktasına denk geliyor. Görüyorsunuz. Şimdi bursumdaki ilmekleri görüyorsunuz. Bursumdaki ilmekten ve çantamın ağız kısmındaki en tepedeki ilmekten batarak arkadaşlar birbirine birleştirme işlemini yapacağım. Şimdi bakın ipim altta kalıyor. Şöyle tel tokamın olduğu ilmekten geçiyorum. Hatta önce üstteki bursumun ilmeğinden geçelim. Daha kolay, daha anlaşılır olur. Şöyle bakın, hemen kilit noktamın yanındaki ilmekten geçtim. Düzgün bir şekilde. Buradan ilmeğimi çıkarıyorum. İğnemi. Ve hemen ne yapıyorum? Tel tokamın yanındaki kısımdan tam bursumun hizasına gelen ilmekten geçiyorum. Şimdi burada en başta şunu da belirtmek istiyorum. Bursunuzdaki ilmekler çok daha küçük. Neden? Bursunuz kapalı kalması için burayı sıkıştırarak buradaki ilmekleri bakın daha fazla aslında çantamın ağız kısmına göre. O yüzden
çantanızın, bursunuzun duruşuna göre bakın. Bazen 3 tane ilmeğe altta aynı ilmek denk gelebiliyor. Şimdi yukarıda farklı ilmeklere batabilirsiniz ama bazen aşağıda aynı ilmeğe batmak durumunda kalacaksınız. Buna dikkat edin lütfen. Yani yukarıdaki her bir ilmek için altta bir ilmek düşmüyor. Yukarıdaki ilmekler daha sıkışık olduğu için bazen 3 ilmeğe bir ilmek de düşüyor arkadaşlar. Hepsine batmak zorunda değilsiniz bursta. Birine batarsınız, alttan aynı hizaya batarsınız. Sonra yandaki 2 tane boşluk bırakıp hemen alttaki hizaya denk gelen ilmeğe batarsınız. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi sırada tekrar şöyle ipimizi düzeltelim. Şimdi birinci aşamada sardık. Hemen yandaki ilmekten batıyorum, devam ediyorum. Ve hemen ne yapıyorum? Bakın yine aynı ilmeğe denk geldim. Altta aynı ilmeğe battım. Çünkü yukarıdaki ilmeklerim daha sıkışık. Aynı ilmeğe denk geliyor altta. Sırayla devam ediyorum. Şimdi ikinci ilmeğe geçtim altta. Burada dikkat etmeniz gereken şey, bu bursu tel tokanın oraya kadar sardığınız zaman bursun ortasında olmanız gerekiyor. Yani altla aynı dengede gitmeniz gerekiyor. Buna dikkat etseniz zaten çok düzgün bir burs sabitlemeniz olacaktır. Her böyle diktiğimde sıkıyorum arkadaşlar. İpim geçtikten sonra sıkıyorum ki bursum çantamla bir bütün halinde dursun. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu şekilde bursumu düzgün bir şekilde sarıp geleceğim. Evet, bursumu sarma işlemini bitirdim arkadaşlar. Gayet düzgün bir şekilde bakın. Hiçbir yamukluk yok. Hatta buradan geçtim, şuraya kadar falan geldim. Tekrar buralardan geçtim. Şimdi içinde şöyle biraz ipimi gezdireceğim. Ve sıkıca sabitleyeceğim. Şimdi burayı iyice sıkalım. Bir daha aynı şekilde. Yani burası size kalmış. Burada bir düğüm tekniğiyle ipinizi birkaç kere gezdirip dışarıdan örgünüzü bozmadan sabitleyebilirsiniz. Şimdi ben tekrar bakın battım. Burada bu sefer iğnemin üstünden şöyle ipimi 2 kere doladım. Şöyle oraya bir düğüm atması açısından. Evet, artık ipimi kesebilirim. Uzun kesmeme gerek yok. Birkaç kere gezdirdim çünkü ipimi örgümün içinde. Evet, bakın çok güzel oldu ya. Şimdi kapanışını da birlikte yapalım. Astarı en son bursumuzu düzelteceğiz şimdi. Son olarak astarı içine dikmesi kalacak. Astarınızı mutlaka bakın sabitlemeden önce ütüleyip gelin. Görüyorsunuz zaten katlama izlerini. Bunların yok olması gerekiyor ve şu ağız kısmındaki bu bombe böyle ütüyle basacaksınız. Dümdüz bir görüntüsü olacak. Şimdi bursumuzu kapatmaya gelelim. Bursumuzu her zaman kapattıktan sonra düzeltmemiz gerekiyor. Bunu hemen hemen her bursu çanta videosunda söylüyorum. Kapatır kapatmaz eğri olması, açık kalması sizi hüsrana uğratmasın. Şimdi birlikte kapatmayı deneyelim. Şuraları bastırıyorum bakın içe doğru. Çünkü bursum zaten kapattıktan sonra yanlar böyle bir şekil alacak. Daha kolay kapatmak açısından. Şöyle bir görüntüsü oldu. Şimdi bunu elimle düzeltmem gerekiyor. Ben şu kısımları birbirine bastırdığım zaman bursum daha böyle dışarıda kalıyor ya. O görüntüyü daha çok seviyorum ve bursumu daha güzel kapatıyor. Bu şekilde yaptığım zaman. Şimdi açıyorum tekrar. Şöyle bakın kapatıyorum. Elimle düzeltmem gereken yerler var. Bakın biraz kıvrılmalar oldu. Neresi? Şöyle. Şuradaki bombeleri biraz daha dışa atacağım. Bakın gördünüz mü? Bursumu biraz daha böyle oturttuğum zaman daha güzel bir bakın şeklini gösterecek
bir teknik buldum. Şöyle bakın, bursunuzu açıyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz kilitlerin oraya doğru şöyle bastırıyorsunuz. Düzgün bir şekilde, şu şekilde. Bastırdığınız zaman katlanınca hala bursunuzun altında şöyle katlı bir kısım olması gerekiyor. Bu şekilde elinizle oturttuğunuz zaman çok daha güzel bir şekli oluyor. Hem çantamızın, bursumuzun şekli çok daha belirgin oluyor. Bilginiz olsun. Astarımı ütüledim geldim arkadaşlar. Bakın daha böyle dökümlü bir görüntüsü oldu. Şu dikiş yerleri biliyorsunuz kilitlerin oraya gelecek. Ve dikmeye başlayacağım. İğneme şöyle 2 kat olacak şekilde ipimi geçirdim. Uygun renkteki. Ve hemen şu dikişin olduğu kısımdan kilidin altından itibaren dikmeye başlayacağım. Şimdi dikerken dikkat etmeniz gereken şey, iğneyi geçirdikten sonra çantanızın hemen, bakın bursunuzun hemen altındaki ilmeklere geçirin. Yani burstaki değil, bursun altındaki çantanın gövdesinde kalan ilmeklere geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü daha önce başıma geldi. Daha bütün durması için burstaki iplerin hemen altından batarak geçirmiştim. Ama şu iplerin ara kısmına denk geldiği için ipimi kırdı. Ve bursum açılmaya başladı. Tam bir felaket. Bursu çanta örenler, yapanlar bilir. Tam bu aşamada buranın ipinin kırılması felaket. Yani bu konuda uyarmış olayım, siz yaşamayın. Şöyle bakın, dikiş noktasından batıyorum. Yine tabi böyle tam altından batmaya çalışacağım ama şu iplerime dokunmadan. Dikkatli bir şekilde. Şöyle yine ipim dışarıdan gözükmeyecek şekilde hareket etmem önemli. Gerekirse iplerinizin arasından dolaşın. Burayı sıkalım. Şöyle burayı sabitledikten sonra zaten gerisi kolay diye düşünüyorum. Olabildiğince astarınızda da en uç noktalara batmaya çalışın ki dikiş noktamız hiç belli olmasın. Gözükmesin bile. Şimdi sabah uyandım. Direkt akşama bu videonun yetişmesi için kamera karşısına geçtim. Sizler için bu videoyu hazırlıyorum. Tabii ki yatıp kalkıp, inanın, kamera karşısında bu şekilde size video hazırlamak için uğraşıyorum. Kanalıma abone değilseniz hala abone olarak bana destek olabilirsiniz. İnanın bu kadar aşamanın videoya net bir şekilde yansıtılması o kadar zor ki. Biraz hazırlamak için bile normalde ne kadar uğraşıyoruz, değil mi? Bir de 1 saatlik videoları düşünün. Ve onu düzenlemesi var. Size net bir şekilde aktarabilmek için çabalıyorum her zaman. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızla, vaktiniz varsa bana destekte olursanız çok mutlu olurum. Bu şekilde biraz sohbet edelim istedim dikerken. Bakın bu şekilde gayet akışında sırayla astarımı da sabitleyeceğim ve çantam tamamen bitmiş olacak. Harika bir çantamız olacak. Bu şekilde bütün astarımı dikip geleceğim arkadaşlar. Evet, astarımı da sabitledim arkadaşlar. Çantamın son halini şöyle birlikte görelim. Bakın çok güzel, muntazam bir astar çalışması oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çantamı ve videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Yine YouTube kanalımda videolar kısmına girdiğiniz zaman onlarca burslu çanta videosu göreceksiniz. Bu da onlardan sadece bir tanesiydi. Onlara da bakmak isterseniz yine farklı ip türleriyle farklı burslu çantalarda ördük. Umarım memnun kalmışsınızdır. Buraya kadar geldiyseniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve
Yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Sizler var olduğunuz sürece ben de sizler için videolar üretmeye devam edeceğim. Örmüş olduğunuz çantaları siz de Instagram adresim betül.fashion'a atarsanız ben de çantalarınızı paylaşırım. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.